Şimdi buradan merkeze yürüyerek 25-30 dakika falan gösteriyor. Bu en güzel manzaralı basket sahası orada olabilir. Ben burayı böyle beklemiyordum. Dubrovnik, Osmanlı için Adriyatik'te önemli bir liman şehriymiş. Ben kendime güvenmiyorum. Nasıl yapacağız? İzleyenleriniz varsa mutlaka hatırlayacaktır. Şurada bir tane adam sudan bir şeyler topluyor. Bu da onun köpeği. Biz şimdi Split'ten yola çıktık, Dubrovnik'e gidiyoruz. Benzinlikten de kahvelerimizi aldık. Çok beğenmedik ama olsun, kahve kahvedir. Dubrovnik'e doğru yola devam ediyoruz. Bakalım Dubrovnik'te bizi neler bekliyor. So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for some. Şimdi Dubrovnik'e gelmiş bulunuyoruz. Günlük 25 euro, saatlik de 4 euro. Burada biraz bu otopark ücretleri yüksek. Şimdi buradan merkeze yürüyerek 25-30 dakika falan gösteriyor bu Old Town'a. O yüzden biz bir taksi bakmayı düşünüyoruz. Şu şekilde son hazırlıklarımızı Kimse yapıyoruz. görmeden. Şimdi Old Town'a gidip Allah muhafaza aman aman hayla mayla geçiyor ha. birazcık Dubrovnik'in merkezini gezeceğiz. Şimdi şöyle Dubrovnik Center parking alanındayız. Seko sen neyi söyledin? Uber'den taksi çağırdık. Bakalım 1 dakika sonra gelecek. Bir dakika Buradan sonra. 13.75'e Old Town'a götürecek bizi. Tamamdır. Şimdi onu bekliyoruz. Dönüşüne yürüyebiliriz ama yokuş aşağı belki. Bakacağız, aynen. Şimdi Old Town'a giriş yapıyoruz. Şöyle bir Game of Thrones'un çekim alanları falan da bulunuyor burada. O yüzden şöyle eski alanlar var. Ok, ciao ciao. Burası ne kadar değişikmiş ya böyle. Bilecik bayağı da aşağı iniyor. Selencik şuraya baksana. Evet, çok güzel. Hemen bir fotoğraf çekilmeliyiz. Burası çok değişikmiş. Şurada da şöyle bir alan var. Şehre şu an daha ilk izlenimlerimiz. Ben de sizle beraber görüyorum. Şöyle birlikte bir inceleyelim. Burası beklediğimden bayağı değişik geldi bana. Ben normal şehir tarzı bekliyordum. Ben tam olarak böyle şey bekliyorum çünkü çok fazla ülkedeyiz zaten. Sen evet her yer tam beklediğim gibi dedin. Hazırlıklı geldim. Ben çok fazla beklentiyle gelmedim. O yüzden şu an bazı yerlerde şaşırdım, bazı yerler tam beklenildiği gibiydi. Ben burayı böyle beklemiyordum. Burada ne varmış? Öyle bir basket sahası. Adriyatik manzaralı. Oo. En güzel manzaralı basket sahası orada olabilir. Direkt geç Adriyatik denizine bakıyor. Bunlar denizci mi? Şapkalarına falan baksana. Bugün bir sportif bir gün olacak bizim için. Benim diz kapağı yolda kalabilir. Senin diz kapağı bizi yarı yolda bırakmasın. Evet. Bir de parmak arası serkler var ya, kenar tutunun bence yine de. Böyle şey gibi titriyor böyle. Well, I originally broke it by hoops, but the second time I re-rolled it, the guy that fucked up with it was grabbing it here. Merdivenlerin sonunda şöyle bir alana çıktık ama oldukça kalabalık.
Çok güzelmiş şuranın manzarası. Dubrovnik, Osmanlı için Adriyatik'te önemli bir liman şehriymiş. 443 yıl boyunca Osmanlı himayesi adı altında özel bir şehirmiş. Özel bir şehir, özel bir cumhuriyet olduğu için de çok fazla Osmanlı mimarisine dair izler yok. Camiler, medreseler gibi. Ama Osmanlı için önemli bir liman şehriymiş. Biz de şimdi o şehri şöyle keşfediyoruz. Ve surların dışında da karantina bölgesi varmış. Bu Balkanlardan ve Anadolu'dan gelen tüccarların, kervanların konaklayabilmesi için şehre salgın hastalık taşımaması için. Çok serin esiyor. Mesela bu kano için var ya mükemmel. Evet, bak burada da kanolar var. Bak kano yapan insanlar da var orada. Evet, çok güzel. Burası güzel olabilir hakikaten. Aynı zamanda Game of Thrones'un kalesi bulunuyor. Ondan bahsedelim biraz Selencik. Evet, yani şöyle Game of Thrones çok fazla izlemedim. Şu an başındayım. 3. sezonun ortalarında falanım. O yüzden Game of Thrones'la ilgili çok fazla bilgi veremem. Ama Game of Thrones'un belli başlı özellikle bu Cersei'nin o işte Güney şehri dedikleri yerde sanırım. Neresi diye geçiyordu? Kışırı kuzeydeydi. Diğerinin adını hatırlamıyorum ama o güneydeki kısmın büyük bir çoğunluğu burada çekiliyor. kralın şehrinin olduğu yeri Aynen, kralın burayı şehri belirlemişler burası. direkt. Kralın Aynen. şehri burası, doğru. Kralın şehri burası. Yani büyük bir çoğunluğunu burada çekmişler. Dediğim gibi isterseniz kalenin içinde Game of Thrones Troll adı altında gezebiliyorsunuz. Ne kadardı? 40 euroydu kişi başı. Ne kadar çok kano yapan insan var. Evet, çünkü çok güzel. Şu an ben de o konulardan birinin Buradan- içinde olmak istedim. Evet, gerçekten çok güzel görünüyor. Baksana. Kendilerine rota yapıyorlar orada. Şimdi biz Burak almaya geldik. Pekarnika diye bir yerden aldık. Aslında buranın çok daha popüler bir yeri varmış, Holy Bakeri diye, ama oranın çok kalabalık olduğunu söylüyorlar özellikle bu saatlerde. O yüzden farklı bir yer tercih ettik. Şimdi buraya deneyeceğiz. Bu renkleri nasıl buldunuz? Siz neyle aldınız? Peynirli aldım ben, çok beğendim. Bence güzel ilaçlısı olduğu belli, ben beğendim. Al lan. Bence biraz sıcak olabilir. O da beğenmiş galiba. O da mı beğenmiş? Bir bakalım hemen ona. Yiyeceğim. Biz de patatesli aldık. Sen ne diyorsun? Ha, ben de beğendim. Fena değil. Ben de beğendim vallahi. Biraz böyle baharatlı gibi. Hoşumuza gitti. Country Club, anlat bakalım ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz buradan girdik, şuradan şöyle geldik, buraya çıktık, karnımızı doyurduk şimdi. Şimdi bu kapıdan girip dümdüz ilerliyoruz sonuna kadar. Şuradan bir kırmızı rotayı takip edip şöyle, sonra turuncudan devam, sonra mavi rotayı burada tamamlıyoruz. Hadi bakalım. Sana güveniyoruz. Ben kendime güvenmiyorum, nasıl yapacağız? Şimdi biz az önce aldığımız o şehir haritasından pembe rotayı takip ediyoruz. Şu şekilde. Bu turların yapıldığı alandan ilerliyoruz. Şurada bir tane adam sudan bir şeyler topluyor. Bu da onun köpeği. Onu takip ediyor. Nereye giderse onu izliyor. Suyun güzelliğini şöyle göstereyim. Su o kadar güzel ve berrak ki. Şimdi şu karşıdan. Ya Allah'ım, yiyeceğim. Bakın adam bu tarafa gitti, hemen buraya geçti. Ya sen nasıl güzel bir şeysin. Arkadaşlar şimdi bu Game of Thrones'ta Cersei'nin buradan şu yol boyunca indiği bir sahne vardı. Bütün halk ona burada bir şeyler atıyordu. Utanç yürüyüşü diye bir sahne vardı. O alandayız. Tam olarak şu merdivenlerden aşağı doğru yürüyordu. İzleyenleriniz varsa mutlaka hatırlayacaktır. Şimdi buralardayız. Rehber de anlatıyor. Buradan yukarı doğru devam ediyoruz.
Evet, şimdi Dubrovnik'ten çıktık ve Javta'da doğru yola koyulduk. Aslında Dubrovnik'te biraz daha vakit geçirirdik diye düşünmüştük ama hava o kadar sıcaktı ki. Ama gerçekten Dubrovnik'i çok sevdik. Güzel bir atmosferi şeyi vardı. Evet, güzel bir şehirdi. Güzel. Seni severek ayrılıyoruz Dubrovnik. Senin listemize yazdık. Güzel bir şehirdi. Belki bir gün tekrar buluşuruz. Evet. Şimdi yavaş yavaş Cavcat. Javtat? Cavtat. Javtat mı? Javçat mı? Şavşat mı? Şavşat. Şavşat şelalelerine gel. Aynen. Cavcat mı? Oraya doğru gidiyoruz. Yani küçük bir balıkçı kasabası gibi bir yere benziyor. Orada bir görelim. Sonra duruma göre Orada bakacağız bir bakalım. mola vereceğiz, dinleneceğiz gibi bir şey olacak bizim için de. Duraklama noktası olacak. Sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Evet, biraz bir şeyler içeriz, bakarız keyfimize. Hadi bay. Şimdi Cavtat'a geldik. Dubrovnik'ten bir yarım saatlik falan bir mesafede arabayla ulaşabiliyorsunuz. Geldik, arabamızı şehir merkezine yakın bir yere park ettik. Burada parklarda saatliği 3 euro, aklınızda bulunsun. Şimdi direkt şöyle bir deniz kenarında, hemen size de göstereyim. Kafeler var. O kafelerde soluklanacağız. Serin bir şeyler içeceğiz çünkü hava gerçekten çok sıcak. Bugün genel olarak oldukça sıcaktı. 30 dereceleri buluyor hava. Sular çok güzel burada ya. Gerçekten çok güzel. Dubrovnik'te de güzeldi. Bu Cavtat taraflarında da güzel, yani tertemiz suları var. Şöyle size de biraz etrafı gösterelim. Bakın burada da hemen kafeler var. Bir sürü kafeler bulunuyor. Yolculuk bizi nereye götürecek bilmiyoruz. Biraz daha spontane takılıyoruz. O yüzden Cavtat'tan sonra nereye gideceğimize birlikte bakacağız, göreceğiz. Şimdi birlikte Cavtat'ı gezelim. Şimdi şöyle deniz manzaralı, şöyle çok tatlı bir mekan bulduk. Buraya yerleştik. Mekan şöyle göstereyim. Bougainvillea in Cavtat diyor. Bogusic'i gördünüz mü, oturmuş Bogusic? Bogusic orada oturmuş. Hemen güneşleniyor, size de güneş keyfi göstereyim. yapıyor. Bogusic burada oturmuş. Keyiflerde. Biz de keyfimizi yaptık. Evet, biz de keyfimizi yaptık, şimdi yola devam. Dinlendik. İçeceklerimizi içtik. Ne içtik Selenci? Biz sparkling sangria içtik yani. Sangria bir çeşit İspanyol meyveli şarabı diyeyim size. Hani nasıl Hollanda'da kışın ya da daha doğrusu Avrupa şehirlerinde bu Christmas marketlerde Glühwein adı altında bir tane meyveli şarap satıyorlar. Sıcak şarap. Sıcak. Onun soğuk hali Soğuk gibi hali. düşünebilirsiniz. Ama çok iyi geldi. Çok da Evet. ferahlattı yani. Biz bunun beyaz halini ve sparkling halini içtik. Onu da Prosecco'ya da kavayla yapıyorlarmış. Yani Türkçe meali Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. diyorlar ya. Türkçe meali, evet. Şampanya, meyveli şampanya gibi bir Meyveli şey şampanya içtik, evet. gibi. Güzel ama gerçekten Ferahlattı. güzel, ferahlattı. Tam olarak ihtiyacımız olan da buydu yani. Gerçekten bu sıcak havada bence bize çok iyi geldi. Bir de burası böyle çok küçük bir yer ama çok keyifli bir yer. Hatta şu kısımları da göstereyim. Dubrovnik'e de çok yakın bu arada. Hani buraya gelip direkt Dubrovnik'e şurada direkt deniz otobüsü gibi diyeceğim. Dubrovnik Hani hemen şurada karşı zaten gözüküyor, bakın. evet. Şu bir saniye. Bakın şu şunu parmağına göster Selenci. Şudur, orası değil. Şurada. Şuralarda bir yerde Dubrovnik. Evet. Yani buraya aslında böyle tatile gelip buradan Dubrovnik'e de geçip öyle bir rota da çizebilirsiniz kendinize. Ya da Dubrovnik'e gelip Dubrovnik'te Nik'ten- kalıp Evet. sonra buraya akşam bir yemeğine ya da ne bileyim gün ortası dinlenmek için belki şöyle soğuk bir şey içmek isterseniz, bir şeyler atıştırmak isterseniz öylelikle de gelebilirsiniz. Evet. Farklı bir rota Küçük. olması için. Tatlı. Güzel ama şey anlamında Bir çok günlük güzel bence. sahil kasabası. Burası daha sakin ya. Böyle hani dediğin gibi yemeğe falan geldiğinde burada yani biz mesela orada içecekleri orada şey yapmak istesek büyük ihtimal çok kalabalık olacaktı. Burada rahat rahat kimse yoktu. Kendi halimizde sakince yedik içtik. Evet, biz burada oturup yiyip içmeyi tercih ettik. Çünkü Dubrovnik gerçekten, biz Dubrovnik'te sadece şeyi gezdik. Old Town'u gezdik. Dubrovnik'in merkezini gezmedik. Old Town inanılmaz kalabalıktı ve çok Evet. sıcaktı. Yani hangi mekanda oturursanız oturun, orası sizi ferahlatmayacaktı. Yani bizi ferahlatmayacaktı. Aynen klima olmadığı öyle. için. O yüzden biz dedik ki yola devam edelim. Yol üstünde herhangi bir yerde oturur, dinleniriz, bir şeyler yer içeriz. Ondan sonra Cavtat'ta da sürekli görüyorduk. Orada da gördük tabelalarda. İnternette araştırdığımızda da Cavtat'ta gördük. Dedik hadi uğrayalım. Geldik, burası böyle Türkiye'de eski Foça var ya, eski Foça vari. Ondan biraz daha ufak, küçük bir kasaba.
Ama tatlı bir Çok yerde. da tatlı oldu. Şimdi burada molamızı verdik. Buradan da bir sonraki durağımız Tiran olacak. Şimdi ona karar verdik bu arada. Oturduğumuz yerde Yavuz Tiran'a gitmeye karar verdik. Sadece yolsuna bir karnımızı doyuracağız. Aynen öyle. Karnımızı doyuracağız. Sonra Tiran'da konaklamamızı yapacağız. Oradan devam edeceğiz. Büyük ihtimal ondan sonraki durağımız Yunanistan olacak ama bakalım Bakacağız. bize belli olmaz. Aynen. O zaman görüşmek üzere.